Bu videoda Pakistan'ın dağlarında yaptığım zorlu otobüs yolculuğunu, İlginç bir yolculuk oluyor ya. Karakurum otoyolu dünyanın en tehlikeli yolu olarak geçiyor. yolda başıma gelenleri, Ve sonra dinlenme tesisine bir geldik. Bir baktım otobüsün yarısının camı yok. ve tam 24 saat süren bu yolun sonundaki beklenmeyen bir olayı paylaştım. Ya böyle incecik bir yol ve o yoldan 2 araba zor geçiyor. Gelin bakalım bu videoda beni ne sürprizler bekliyor. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है Hepinize Pakistan'ın kuzeyinden günaydın. Ben en son videoda sizi bıraktığım yerde Skardu'dayım. Ve bugün İslamabad'a gideceğim sonunda. Neden sonunda diyorum? Çünkü 2 gündür İslamabad'a gitmeye çalışıyorum. Ama burada biraz olaylar çıktı. Protestolar oldu. Buranın devlet başkanını yanlış hatırlamıyorsam 9 ay önce hapse atmışlar ve onu protesto ettiler ve bütün yollar kapandı. Okullar kapandı, devlet daireleri kapandı. Neyse bugün açıldı. İnşallah gideceğim. Yaklaşık 15 saat sürecek bu yolculuğum. Ve ben de dedim ki videoya buradan başlayayım. Hem size biraz bu otobüs yolculuğunu göstermiş olurum. Hem de çok uzun sürecek. Bana yol arkadaşlığı edersiniz. Pakistan'da bir turist olarak otobüs yolculuğu yapacaksanız her otobüsü kullanamıyorsunuz. Sadece Netco'yu kullanabiliyorsunuz. Bu turistlerin kullanabildiği bir otobüs firması. Devletin otobüs firması. Neden böyle bir şey olduğunu sordum. Yani neden istediğimiz otobüsü kullanamıyoruz diye. Güvenlik sebepleriyle dediler. Detayını öğrendim. Daha sonra anlatacağım. Öncelikle çantamı otobüse vermem lazım. Şimdi çantamı buraya koydum ama burada bagaj alanı şurası. Tepeye koyacaklar çantamı. Şöyle bir merdiven getirdiler. Benim çantam gidiyor. Yukarı çıkıyorlar, sonra bağlıyorlar ve üstünü kapatıyorlar. Ay düşecekler şimdi ya. Çok tehlikeli. Ama alışmışlar. Bu arada hava o kadar soğuk ki 2 günde soğudu. Şu an 5 derece falan ve benim üstümde hiçbir şey yok. Şöyle bir yerde oturuyorum. Bana VIP koltuk verdiler. Neyse önden video çekerim. Otobüsü göstereyim. Şöyle. Benim bir önce geldiğim otobüs daha güzeldi. Burada muavin yatıyor galiba. Yastık falan var. İşin tuhaf tarafı benim koltuk numaram 41 numara. Ve ilk başta alırken en arkada olmasın diye rica ettim. En arkada değil falan dedi ama anlamadım. Çünkü alırken en arkada gösteriyordu. Bana güven dedi. Tamam dedim, sana güveniyorum. En önde tek kişilik VIP koltuk vardı abi. Bak güvenmenin sonucu iyi çıktı. Ama 41 numara niye en önde mesela? Şimdi size söylemiştim ya burada turistler her otobüse binemiyor diye. Eğer otobüs yolculuğu yapacaksanız otobüs firması sizden 10 tane pasaport ve 10 tane vize fotokopisini istiyor. 10 tane checkpoint noktası varmış ve her birine veriyor. Aslında bu da güvenlik amaçlı. Yani sizin güvenliğinizi sağlamak amaçlıymış. Ama dediğim gibi bunu bir molada anlatacağım daha detaylı. This is also my YouTube channel. Yeah, I do YouTube. You have YouTube channel. Yeah. Name? I will share. Okay, I will write. Thank you. So I have to run. It's wait. Okay. I saw the driver Okay. that cab in wait there with you. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Thank you. Bye. Terminalden çok az yolcu bindi. Yolcuların çoğu buradan biniyor. Şimdi bagajlarını yerleştiriyorlar.
Ama bu sefer merdiven çıkartmadılar. Otobüsün kendi merdivenini kullanıyorlar. Böyle çantaları yerleştirmek gerçekten çok zor oluyor. O kadar çok çanta yerleştirdiler ki gerçekten ben burada gerildim. Ay bir de çuval varmış. Şimdi ben şu çantayı yiyecek çantası yaptım. Meyve aldım, cips aldım, kurabiye aldım. Çünkü 15 saatlik sürecek bir yolculuk. Akşam yemeği çok alamadım. Onun yerine fırından bir şeyler aldım. Bakacağım dinlenme tesisinde güzel yemekler bulursam ki sanmıyorum. Dinlenme tesisindeki yemekler çok yenecek gibi durmuyor yani. Bol bol meyve aldım. Meyve yerim. Şimdi çok acıktım. Bir kahvaltımı yapacağım. 이렇게 짜자. Şimdi yolcular biniyor. Otobüste kadınlar da var ama çoğunluğu erkek. Aslında diğer videolarımda bahsetmiştim. Özellikle Pakistan'ın kuzey bölgesinde sokakta çok rahat kadınları görebiliyorsunuz ve kadınların iş gücüne katılım oranı diğer şehirlere göre çok daha yüksek. Ama seyahat edenlerin çoğu erkek oluyor. Buraya gelirken de yaptığım otobüs yolculuğu öyleydi. Ya bu arada belki buradaki insanlar dışarıdan çok korkutucu gözüküyor olabilir. Bu videoyu buraya gelmeden önce izleseydim ben de aynı tedirginliği yaşayabilirdim. Gerek sakallarından gerek kıyafetlerinden tedirgin hissedebilirsiniz. Ama içeriden biri olarak şunu söyleyebilirim ki hiçbir kötü bakış ya da kötü davranışla karşılaşmadım. Hatta tam tersi, turist olduğum için bana çok yardımcı oldular. Bunu ilerleyen kısımlarda anlatacağım. Neyse, sonunda yolculuğumuz başladı. Bu arada çok komik başladı. Yoldan ekstra birkaç kişi aldılar ve büyük ihtimalle tanıdıkları, ama oturacak yer yok ve bu şekilde ayakta gittik. Gördüğünüz gibi kapı da hep açık. Ya bir de şunu eklemem lazım. Burası dünyanın en tehlikeli yolu. Ve bu yolda bu kadar hızlı kullanmalarına mı şaşırayım? Yoksa kapı açık, ayakta bu şekilde gitmelerine mi? Bilmiyorum ama şu an benim için gayet eğlenceli başladı. Ve manzaramın ne kadar güzel olduğunu da görüyorsunuz. Evet, şimdi mola verdik. Ben de bir tuvalete gittim. Elimi yüzümü yıkadım. İlginç bir yolculuk oluyor ya. Çok komik. Çektim zaten, gördünüz. Burada yatıyorlar. 3-5 kişi takılıyorlar falan. Ama insanlar çok iyi davranıyor bana. İşte tuvalete gittim. Tabela falan da yok. Neresi diye böyle bakıyordum. Anladılar hemen bulamadığımı ve hemen böyle yardıma geldi 2-3 kişi. Sonra şurada bir tane bakkal var, şurada. O bakkaldaki abi işte Türk olduğumu öğrenince çok sevindi. Zaten Türkleri çok seviyorlar genel olarak. Öyle güzel, keyifli gidiyor yani. İlginç bir yolculuk. Açıkçası eğlenceli benim için. Çünkü hem böyle dağlar çok güzel hem de ilginç bir yolculuk zaten gördüğünüz kadarıyla. Moladan sonra yola devam ettik ama epey zorlu yollara girdik. Zaten diğer yol da oldukça tehlikeliydi ama bu yol ondan daha da tehlikeli çıktı. Aslında kestirme bir yol vardı ama önceki gün yoğun yağış nedeniyle o yol kapandığı için çok da kullanılmayan eski bir yoldan gelmek zorunda kaldık. İşin komik tarafı, ben kaygılı bir şekilde yolu izlerken muavin uyudu ve benim manzaramda hep bu ayak vardı. Bir de diğer bir komik şeyden bahsedeceğim. Benim önümde su sebili vardı ve onun üstünde de bir tane plastik bardak vardı. Herkes bu bardaktan su içip geri yerine koyuyordu. Gerçekten bu bardak kutsal kase gibi elden ele gezdi. Karanlık çöktükçe yol daha da kötüleşti. Geçtiğimiz yollar çok dar, asfalt olmayan toprak yollardı ve gerçekten çok tehlikeliydi. Bir de tüm bunların üstüne beklenmeyen bir sürprizle karşılaştık. हाँ ना कौशल आपके तरफ इधर आया है। जोल मारा तुम्हारा गाड़ी में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 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 चलो।
ठीक है अपनी साइड रख के जाओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इधर से क्लियर है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इधर भी है Günaydın. Uyanamıyorum. Bugün ikinci kahvem ve ayılamıyorum resmen. O yolculuktan sonra ama ikinci kahvemi özellikle göstermek istedim. Çünkü bakın Türk kahvesi buldum İslamabad'da. Bol köpüklü. O zaman aylar sonra afiyet olsun. Evet, hayatımın en ilginç yolculuğunu yaptım dün ve sonu da sürprizle bitti. Şimdi size en başından anlatıyorum. Başını çektim zaten. Gayet eğlenceli başladı. Aslında eğlenceli de devam etti. İnsanlar çok komikti. Bir de ben en önde VIP koltuğumda gittim ya. Böyle herkesi gözlemleme şansım oldu. Neyse bir süre sonra biz zorlu yollara girdik. Yani yollar çok kötüydü ve yağmur başladı. Zaten daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bu Karakurum otoyolu dünyanın en tehlikeli yolu olarak geçiyor. Bir tarafı uçurum, bir tarafı dağ. Dağlardan sürekli kayalar düşüyor kocaman ve yolu kapatıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur hem yola zarar veriyor hem heyelan oluyor. Anlayacağınız gerçekten dünyanın en tehlikeli yollarından bir tanesi. Neyse gelelim gecenin sonuna. Yol çok uzadı. Çünkü aslında kısa bir yol vardı ama orası daha şimdiden kapanmış ve biz upuzun yoldan geldik. O yol da çok eski bir yol, çok tercih edilmeyen bir yol. O yüzden çok kötüydü. Ya böyle incecik bir yol, tamam mı? Çoğu yer zaten asfalt değil ve o yoldan iki araba zor geçiyor. Düşünün bir de otobüsü. Neyse yolun bir kısmında biz bir tırla sıkıştık. Çıkamıyoruz ama yani ve yarım saat bir ileri bir geri kurtarmaya çalıştılar. Herkes böyle indi, polis geldi. Gerçekten çok uzadı. Neyse tamam tam çıktı falan dediler. Sonra pat birden bir cam sesleri ve biz kaza yaptık. Ama ben anlamadım kimin camı kırıldı, ne oldu diye. Sonra zaten şoför hemen kavga etmeye başladı. देखो ना यार सत्य कुछ नहीं होता यार ये साइड पे देखो Bir kavga ortamı oldu. Ondan sonra işte muavin geldi. Bu sefer muavinle bir kavga ettiler. मानता ही नहीं है मार के गाड़ी को हाँ शीशा टूट गया यार मैं ये अपनी साइड देख Ben anlamadım hani kimin camı kırıldı, ne oldu diye. Çünkü hani bizim camımız kırılsa içeridekiler tepki verir değil mi? Hani bir şey söylerler falan. Kimse bir şey demiyor, tamam mı? Biz yola devam ettik. Ve sonra dinlenme tesisine bir geldik. Bir baktım otobüsün yarısının camı yok. Yani bizim camımız kırılmış ve o insanlar nasıl öyle geldi? Hani hiç kimse bir şey demedi ve hava da çok soğuktu. Öyle geldiler. Yani kimse hiçbir şey demiyor. Bir tek böyle ben garipsiyorum olayları ve herkes bir şekilde devam ediyor yoluna. Yolculuk normalde 15 saat sürecekti. Ve ben 15 saate hazırlamıştım kendimi. Yani o kadar dayanabilirdim. Ve tüm bu olaylardan tam 24 saat sürdü ve artık yolculuğun sonunda ben bitmiştim. Neyse ama bir şeyden daha bahsetmek istiyorum size. Yani böyle dışarıdan çok kötü, pis ve ilginç bir ortam gözüküyor. Ve ilginçti de gerçekten. Ama mesela ben tek turistim otobüsteki ve herkes o kadar yardımcı olmaya çalıştı ki. O böyle çok hoşuma gitti. Mesela ben dinlenme tesisinde yemek yemedim. Ya midemi falan bozarsam düşünsenize o yolculuğun daha ne kadar zor olacağını. İşte bir tane çocuk geldi. Dedi ki yemek yedin mi? Ben de evet dedim. Hani yanımda bir şeyler götürmüşüm. Meyve, sandviç falan. Seni yemek yerken görmedim. İstersen sana yemek alabilirim falan dedi. Yok yok çok teşekkür ederim dedim. Sonra işte sabah indim. Hemen böyle çantama yardım ettiler. Tepedeydi ya çantam, onu falan aldık. Sonra çocuk diyor ki işte gel kahvaltı yapalım diyor. Dün de hiçbir şey yemedim falan diyor. Yani bildiğin beni gözlemlemiş ve şey diye düşünmüş. Hani eğer parası yoksa hani ben ona ısmarlayayım diye düşünmüş. Ve çok ince davranışları var. Çok iyiler ve turiste gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Hani dışarıdan öyle gözüküyor ama içeriden de böyle bir yanı var. Ve ben o kadar ülke gezdim. Gerçekten turiste bu kadar yardımcı olan
Başka bir ülke görmedim sanırım. O böyle bence Pakistan'a özgü bir şey. Neyse böyle bir yolculuktu yani uzun gerçekten. Yani 24 saat ama bence 3-4 güne bedeldi. O zaman videoyu burada kapatalım. Bir sonraki videoda İslamabad'ı gezeceğiz. İslamabad gerçekten Pakistan'ın diğer şehirlerinden çok farklı. Çok daha modern bir şehir. Çok daha yeşil bir şehir. Ve ben burayı gerçekten çok sevdim. Size de buradaki günlerimi bir sonraki videoda paylaşacağım. Destekleriniz benim için çok önemli. O yüzden videoyu beğenip abone olursanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Dilerseniz süper teşekkürle de seyahatlerimi destekleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu da buraya yattı böyle. Uy.